Obsesif kompulsif bozukluk, bir kişinin kontrol edilemeyen ve tekrarlayan düşüncelere, davranışlara veya takıntılara sahip olduğu yaygın, kronik ve uzun süreli bir hastalıktır. Obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerde obsesyon, kompülsiyon veya her ikisinin de belirtileri olabilir. Bu semptomlar iş, okul ve kişisel ilişkiler gibi yaşamın tüm yönlerine etki edebilir. Obsesif kompulsif bozukluk, tekrarlayan, istenmeyen düşüncelere, duyumlara veya bir şeyi tekrar tekrar yapma dürtüsüne neden olan bir rahatsızlıktır. Bazı insanlar bu her iki duruma da sahip olabilirler. Obsesif kompulsif bozukluk, tırnak yemek ya da olumsuz düşüncelerle alakalı değildir. Takıntılı bir düşünce kişinin bazı sayıların veya renklerin daha iyi ya da daha kötü olduğunu düşünmesi gibidir. Ayrıca kirli olabilecek bir şeye dokunduktan sonra ellerini 7 kez yıkamasıdır. Kişi bunları düşünmek veya yapmak istemese de durmak için güçsüz hisseder. Herkesin bazen tekrar eden alışkanlıkları veya düşünceleri vardır. Ancak obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerde bu durumlar kontrolleri dışındadır. Günde en az bir saatlerini bu gibi durumlar alır. Yapmaktan keyif almasalar da yaparlar ve özel hayatları veya iş hayatları üzerinde olumsuz etkileri vardır. Obsesif kompulsif bozukluk farklı türlerde olabilir. Ancak çoğu vaka 4 genel kategoriden en az birine girer. Kontrol etme ihtiyacı, kilitler, alarm sistemleri, ocak, fırın veya ışıkları sürekli olarak kontrol etmek. Ayrıca kişinin hamilelik ya da şizofreni gibi tıbbi bir durumu olabileceğini düşünmesi. Kirli olabilecek şeylerden korkmak veya sürekli temizleme isteği duymak. Simetri ve düzen takıntısı duymak. Her şeyin belirli bir şekilde sıralanması ihtiyacını hissetmek. Bir düşünce çizgisine takılıp uzun süre düşünmek. Bu düşüncelerinin bazılarında şiddet veya cinsel içerikli olmasıdır. Obsesif kompulsif bozukluğu olan birçok insan, düşüncelerinin ve alışkanlıklarının bir anlam ifade etmediğini bilirler. Bu davranışları sevdikleri için değil, bırakamadıkları için yaparlar ve eğer dururlarsa o kadar kötü hissederler ki yeniden başlarlar. Obsesif düşüncelere örnek olarak kişinin kendisi veya diğer insanların incineceği korkusundaki endişeleri olması, göz kırpma, nefes alma veya diğer vücut duyumlarının sürekli farkında olması, inanmak için hiçbir sebep yokken partnerinin sadakatsiz olduğuna dair şüphe duymasıdır. Kompulsif alışkanlıklara örnek olarak kişinin görevleri her seferinde belirli bir sırayla veya belirli bir sayıda yapması, adımları veya objeleri sayma ihtiyacı duyması, kapı kollarına dokunmaktan, umumi tuvaletleri kullanmaktan veya el sıkışmaktan korkmasıdır. Obsesif kompulsif bozukluk kadınlarda erkeklere göre biraz daha yaygındır. Semptomlar genellikle gençlerde veya genç erişkinlerde görülür. Risk faktörleri, obsesif kompulsif bozukluğu olan bir ebeveyne sahip olmak, beynin belirli bölümlerindeki fiziksel farklılıklar, depresyon, anksiyete veya tikler, travma deneyimi, çocukken fiziksel veya cinsel istismara maruz kalmak. Bazen bir çocuk streptokok enfeksiyonundan sonra obsesif kompulsif bozukluğa sahip olabilir. Buna streptokok enfeksiyonları ile ilişkili pediatrik otoimmün nöropsikiyatrik bozukluklar denir. Doktorlar, semptomlara başka bir şeyin neden olmadığından emin olmak için fiziksel muayene ve kan testleri yapabilir. Ayrıca duygular, düşünceler ve alışkanlıklar hakkında kişilerle konuşurlar. Obsesif kompulsif bozukluğun tam bir tedavisi yoktur. Ancak ilaç, terapi veya tedavilerin bir kombinasyonu yoluyla semptomların kişinin yaşamı üzerindeki etkileri yönetilebilir. Davranış terapisi kişinin düşünce kalıplarını değiştirmesine yardımcı olabilir. Davranış terapisi, özellikle de bilişsel davranışçı terapi, kişinin olumsuz düşüncelerini daha olumlu, etkili düşünme biçimlerine dönüştürmesine yardımcı olarak daha etkili davranışlara yol açar. Obsesif kompulsif bozukluk için davranış terapisi, kişileri yavaş yavaş ve güvenli bir ortamda korkularına maruz bırakmayı içerebilir. Bu, davranışları yapmadıklarında gerçekten kötü şeylerin olmadığını öğrenmelerine yardımcı olur ve sonunda kaygılarını azaltır.
Davranış terapisi tek başına etkili olabilir. Ancak bazı kişiler davranış terapisi ve ilaç kombinasyonu ile tedavi edilir. Bunlara ek olarak meditasyon, yoga ve masaj gibi basit şeyler stresli obsesif kompulsif bozukluk semptomlarına yardımcı olabilir. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.